Bugün müze kavramını bir çerçeve içerisine alarak müzeleri konuşacağız. Müze ne anlam ifade eder, amacı nedir, müze çeşitleri nelerdir, müzelerin ne gibi işlevleri vardır, bir eserin müzede sergilenmesi nasıl yapılır, bir eser müzeye alınırken hangi süreçler takip edilir? Bu başlıklara kısaca değineceğiz. Öncelikle müzeyi tanımlayalım. En basit tanımıyla müze, sanat ve bilim eserlerinin ya da sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yerdir. Müzeler, genellikle tarih, sanat, bilim veya kültürel mirası koruma ve sergileme amacıyla kullanılan kurumlardır. Müzeler, resim, heykel, arkeolojik buluntular, doğal tarih örnekleri gibi çeşitli nesneleri saklayarak, bu eserleri geniş kitlelere tanıtmayı ve eğitici bir ortam sunmayı amaçlarlar. Müzeler, ziyaretçilere geçmişi, sanatı, bilimi ve kültürü daha yakından anlama fırsatı sunarlar. Müzeler, tarih boyunca farklı kültürlerde ortaya çıkmıştır. Antik dünyada, özellikle eski Mısır ve Mezopotamya'da, tapınaklarda veya saraylarda koleksiyonlar bulunurdu. Modern müzelerin ortaya çıkışı ise Rönesans dönemine dayanmaktadır. 17. yüzyılda özel koleksiyonlar ve Kunstkammer, yani sanat odası adı verilen özel odalarda sanat ve doğa örnekleri toplamak yaygındı. Daha sonra, 18. ve 19. yüzyıllarda Avrupa'da sanat ve tarih müzeleri kuruldu. Müzeler, sanat ve kültür mirasını koruma, sergileme ve halka erişilebilir kılma amacını taşıyan önemli kurumlardır. Bir de müzelerin mitolojisine bakalım. Greklerin en büyük tanrısı olan Zeus'un, Musea adında 9 kızı vardır. Bir ölümlü olan Mnemosne'den doğma bu kızlar müzik ve şiir ilham eden ilham perileridir. Bu 9 kız, Kalliope güzel sesli, Kleio övgücü, Polminasis tiyatro, Euterpe flütlü, Tersikore dans ve şiir, Eratokoro şiiri aşk şiiri, Melpomene trajedi, Thalia komedya, Urania astronomi olarak adlandırılmıştı. Bu 9 kızın her biri, güzel sanatların bir dalını korurdu. Muselerin hepsi ise, güneş, ışık ve güzel sanatlar tanrısı Apollon tarafından idare edilirdi. Grekler, Atina'da museler için bir tepe ayırmışlar ve burada yapılan binaya da, muselere adanmış olması nedeniyle, müze ismini vermişlerdi. Kökeni buraya dek uzanan kelimenin aslı Yunanca olup, Musa, yaratıcılık, akıl ve düşünceyi içeren men kelimesinden gelir ve bilimler tapınağı anlamını taşır. Bilinen en eski müze, Atina Akropolü'nde tören kapısı olan Propleia'nın sol kanadında yapılmış olan Pinakotejiye Resim Müzesi'dir. Anadolu'daki en erken örnek ise Bergama'da, Bergama Büyük Kütüphanesi diye bilinen yapıdır. Müzelerin amacına bakalım. Tarihte yer almış ve şu an yaşamakta olan toplumların, bilim ve sanat ürünleri ile yeraltı ve yerüstü zenginliklerini sergilemek ve sunmak amacıyla oluşturulan kurumlardır. Müzeler değerli eserleri saklamak ve halka sunmak amacı taşır, bilim ve sanat açısından bu eserleri işleyerek hem günümüze hem de geleceğimizi aydınlatmaya yarayan kurumlardır. Müzelerde bulunan nesnelerin anlam ve önemi rehberler aracılığıyla yapılan gezilerde, ziyaretçilere bilgilenme imkanı sunar ve böylece ziyaretçiler eserler hakkında bilgi sahibi olurlar. Müzelerin amacı, genellikle tarih, sanat, bilim, kültür ve doğal mirası korumak, sergilemek ve bu mirası geniş kitlelere tanıtmaktır. Müzeler, bir dizi önemli amaç ve fonksiyonu yerine getirirler. Şimdi bu amaç ve fonksiyonları biraz açalım. İlk olarak eğitim, müzeler, ziyaretçilere çeşitli konularda bilgi ve eğitim sunar. Sergilenen eserler, nesneler ve interaktif sergiler aracılığıyla, müze ziyaretçileri tarih, sanat, bilim ve kültür hakkında daha fazla bilgi edinebilir. İkinci olarak koruma, müzeler, tarihi, sanatsal, arkeolojik ve bilimsel değeri olan nesneleri korur ve bu eserleri gelecek nesillere aktarmayı amaçlar. Koruma çalışmaları, restorasyon, araştırma ve depolama gibi süreçleri içerir. Üçüncü amaç toplumsal hafıza, müzeler, bir toplumun tarihini, kültürünü ve mirasını korur. Bu nedenle, müzeler toplumların hafıza kurumlarıdır ve toplumsal kimliğin bir parçasını oluştururlar. 4. Araştırma, birçok müze, kendi koleksiyonları üzerinde veya genel olarak konuyla ilgili araştırmalara katkıda bulunur. Müze koleksiyonları, bilim insanlarına, akademisyenlere ve araştırmacılara malzeme sağlar. 5. Toplumsal katılım, müzeler, çeşitli etkinlikler, sergiler ve programlar aracılığıyla toplumları bir araya getirir ve katılımı teşvik eder. Bu müzenin sadece bilgi aktaran değil, aynı zamanda toplum içinde bir buluşma ve etkileşim yerine dönüşmesini sağlar. Son olarak sanat ve kültürün desteklenmesi, sanat ve kültür eserlerinin sergilenmesi, sanatçıların ve kültürün desteklenmesine katkıda bulunur. Sanat galerileri ve kültür müzeleri, sanat ve kültür sahnelerinin gelişimine katkı sağlar. İşte bu amaç ve fonksiyonlar, müzelerin toplumlar için önemli birer kültürel, eğitimsel ve tarihsel kaynak olduğunu gösterir. Her müze türü, kendi özel misyon ve hedefleri doğrultusunda çalışır. Ayrıca müzelerin işlevlerini, toplama, belgeleme, sergileme, koruma, eğitim, araştırma, iletişim başlıklarında da toplayabiliriz. Müze çeşitleri.
müzeleri, sanat müzeleri, modern sanat müzeleri, arkeoloji ve tarih müzeleri, folklor müzeleri, doğa ve tarih müzeleri, ilim ve fen müzeleri, bölge müzeleri, ihtisas müzeleri ve üniversite müzeleri, teknoloji ve endüstri müzeleri ve etnografya müzeleri olarak çeşitlendirebiliriz. 1. Koruma ve koleksiyon, müzeler, tarih, sanat, bilim, kültür ve doğal mirası koruma işlevine sahiptirler. Önemli nesneleri, eserleri veya örnekleri toplar, korur ve sürdürülebilir bir şekilde depolar. 2. Eğitim ve bilgilendirme, müzeler, ziyaretçilere çeşitli konularda eğitim ve bilgi sunar, sergiler, etkileşimli öğeler ve eğitim programları aracılığıyla müze ziyaretçileri, konuyla ilgili bilgi edinir ve öğrenme deneyimleri yaşar. 3. Araştırma, birçok müze, kendi koleksiyonları üzerinde veya genel olarak konuyla ilgili araştırmalara katkıda bulunur. Müzeler, bilimsel çalışmalara, akademik araştırmalara ve kültürel analizlere katkıda bulunabilir. 4. Toplumsal katılım ve etkileşim, müzeler, toplumlarla etkileşimde bulunarak kültür ve mirası paylaşma ve kutlama amacını taşır. Özel etkinlikler, atölyeler, konferanslar ve sergiler aracılığıyla toplumun müzeyle etkileşimini artırırlar. 5. Sanat ve kültürün desteklenmesi, sanat galerileri ve kültür müzeleri, sanat ve kültür sahnelerinin desteklenmesine katkıda bulunur. Sanat eserlerini sergileyerek sanatçıların tanınmasına ve kültürel mirasın korunmasına katkıda bulunur. 6. Turizm ve ekonomik katkı, müzeler, turizmi teşvik eder ve ziyaretçi çeker, bu da yerel ekonomiye katkı sağlar. Turistler, müzeleri ziyaret ederek yerel kültürü ve tarihi daha yakından tanıma fırsatı bulurlar. Son olarak toplumsal hafıza ve kimlik, müzeler, toplumların geçmişleriyle ve kültürel kimlikleriyle bağlantı kurmalarına yardımcı olur. Toplumların hafızasını ve kimliğini korur ve aktarır. Müzeler, genellikle bu işlevleri bir arada yerine getiren, toplumlar için önemli kültürel ve eğitim kaynaklarıdır. Bir eseri müzede sergilerken dikkat etmemiz gereken bir takım hususlar vardır. Bunların, birincisi konsept ve hikaye, her teşhir, belirli bir konsept veya hikaye etrafında oluşturulmalıdır. Bu, ziyaretçilere koleksiyondaki nesnelerin bir bağlam içinde nasıl yer aldığını anlamalarına yardımcı olur. İkinci, düzenleme ve akış, nesnelerin düzenlenmesi, ziyaretçilerin doğal bir akış içinde sergiyi gezmesine olanak tanımalıdır. Belli bir sıra veya düzen, ziyaretçilere anlamakta yardımcı olabilir. Üçüncü, ışıklandırma, nesnelerin doğru bir şekilde görülmesini ve vurgulanmasını sağlar. Aydınlatma, estetik bir atmosfer yaratır ve koleksiyondaki detayları ortaya çıkarır. Dördüncü, vitrinler ve ekranlar, nesneler genellikle vitrinlerde veya özel ekranlarda sergilenir. Bu, nesneleri koruma altına almanın yanı sıra ziyaretçilere daha yakından inceleme fırsatı da sunar. 5. Etkileşim ve deneyim, bazı müzeler, ziyaretçilerin nesnelerle etkileşime girebileceği veya belirli konularda daha fazla bilgi alabileceği interaktif öğeler ekler. Bu, öğrenmeyi daha etkili ve ilgi çekici hale getirebilir. 6. Bilgilendirme, her nesne için bilgi kartları, açıklamalar veya diğer bilgilendirme materyalleri, ziyaretçilere daha fazla bağlam ve bilgi sağlar. 7. Estetik ve tasarım, sergi tasarımı, estetik açıdan çekici olmalı ve ziyaretçilere hoş bir deneyim sunmalıdır. Renkler, düzen, grafik tasarım ve diğer estetik faktörler önemlidir. 8. Erişilebilirlik, sergilenen nesnelerin herkes tarafından rahatlıkla görülebilir ve ulaşılabilir olması önemlidir. Engelli ziyaretçiler için özel düzenlemeler yapılması, müzenin herkes için erişilebilir olmasını sağlar. Müzede teşhirin amacı, ziyaretçilere bilgi aktarmak, ilgi çekmek ve koleksiyondaki nesneleri en etkili şekilde sergilemektir. Peki bir eserin müzeye alınması nasıl olur, nasıl bir süreç izlenir? Kısaca bu sürece bir bakalım. Bir eserin müzeye alınması genellikle belirli bir süreç ve yönergeler dahilinde gerçekleşir. Bu süreç, müzenin türüne, büyüklüğüne, koleksiyon politikalarına ve yerel yasal düzenlemelere bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak, eserlerin müzeye alınma süreci şu adımları içerebilir. 1. İnceleme ve değerlendirme, bir müze, koleksiyonuna eklemeyi düşündüğü bir eseri öncelikle inceleyerek ve değerlendirerek başlar. O aşamada, eserin sanatsal, tarihsel veya bilimsel önemi belirlenir. 2. Belgelenme, eserin ayrıntılı belgeleri oluşturulur. Bu belgeler, eserin orijinal durumu, ölçüleri, malzemesi, varsa sanatçısı, edinme geçmişi ve diğer önemli bilgileri içerir. 3. Restorasyon ve bakım, eserin durumu, gerekirse restorasyon ve bakım işlemleri ile iyileştirilir. Müzenin koleksiyonunu korumak ve gelecek nesillere iletmek için eserin fiziksel durumu önemlidir. 4. Değerlendirme ve onay, müze, eserin koleksiyona alınması için bir değerlendirme komitesine başvurabilir. Bu komite, eserin müzenin koleksiyon politikalarına uygunluğunu değerlendirir. 5. Müzakere ve satın alma, eğer eser özel bir koleksiyoncu veya satıcı tarafından sunuluyorsa, müze ve satıcı arasında müzakere süreci gerçekleşir. Satın alma işlemi, müze bütçesi, eserin değeri ve diğer faktörlere bağlı olarak yapılır.
6. Bağış veya tahsis, eğer eser bir bağış veya tahsis yoluyla müzeye ekleniyorsa, bu süreçte bağışçı veya tahsis eden kişi ile müzakere yapılır ve belirli şartlar ve anlaşmalar belirlenir. 7. Eserin taşıması ve kaydedilmesi, eser müzeye getirildiğinde, taşıma süreci düzenlenir ve eser müzenin kayıt sistemine dahil edilir. Eserin depolanması ve sergilenmesi için uygun bir yer belirlenir. 8. Halka sunum, eser, müzenin sergilerine veya belirli programlara dahil edilerek halka sunulur. O aşama, müze ziyaretçileriyle eser arasında bir etkileşim sağlamayı amaçlar. Bu adımlar, müzenin koleksiyonunu genişletme sürecinin genel bir çerçevesini oluşturur. Ancak her müze kendi politikalarına ve süreçlerine sahip olabilir, bu nedenle alım süreci müze müdürleri, küratörler ve diğer uzmanlar tarafından dikkatlice yönetilir. Bir müzede teşhir, eserlerin, sıraya, sınıfa ve tarihe göre dizilmesi ve ziyaretçilere sunulması demektir. Bir müzede eserler 3 türlü teşhir edilebilir. Birinci teşhir türünde buluntular ait oldukları sanat dalına göre ayrı gruplara ayrılırlar. Bu düzenlemede eser hem kronolojik sıraya hem de buluntu yerine göre değerlendirilir. Eski ve ünlü bazı müzeler bu yolu benimsemişlerdir. İkinci daha çok Rusya ve Almanya'da yaygın olan ikinci tür teşhirde, insanlığın her tür eşyasını sanat dallarına göre değil de, sadece, arkeoloji ve etnografya açısından sınıflandırarak gösterme biçimi benimsenmiştir. Üçüncü büyük ve modern müzelerin uyguladığı bir teşhir türüdür. Bu biçim teşhirde, ilkin sanat ve arkeoloji eşyası tipoloji, yani eşyanın ait olduğu sanat dalı, eserin biçimi ve yapım maddesi, sonra da kronoloji ve yörelere göre sınıflandırma benimsenmiştir. Malzemeler ait oldukları ilk yer, ilk topluluk arasında ve o devrin insanının sosyal yaşayış biçimi içerisinde sergilenmiştir. Kısaca sergileme, her eserin üzerinde tanıtım etiketi ve numarası bulunur. Etiketin boyutları değişiklik gösterse de eserin üzerine, yanına veya altına konulabilir. Dönemi, ait olduğu kültür gibi özellikleri belirtilmelidir. Genel olarak ülkemizdeki uygulama süreci. Öncelikle değerlendirilmek üzere müzeye teslim edilen kültür varlıklarının emanete alındığına dair müteselsil numaralı tesellüm belgesi düzenlenir. Bu belgede, teslim alınan objelerin kısa tanımı yapılır. Müzelik değerdeki taşınır kültür varlıkları, ayniyat talimatnamesi uyarınca eser envanter defterine kaydedilir. Kayıt işleri geciktirilmez. Müzeye giren eserin envanter işlemi en geç bir ay içerisinde yapılır. İlmi çalışmalar için eserlerin 2'şer nüsha ve fotoğraflı katalog fişleri düzenlenir. Fiş standardı bakanlıkça tespit edilir. Teşhirdeki eserlerin yerlerini ve envanter numaralarını gösterir bir teşhir planı hazırlanır. Müzelik değerde olmadığından envanter edilmemiş, etütlük olarak korunmaya alınmış eserlerde, müzeye geliş şekli, yeri ve zamanını gösteren etiketleriyle tasnif edilmiş olarak depolanır. Eser müzeye girdikten sonra ilgili olduğu grupla ilişkili bir envanter numarası verilir. Her eserin üzerinde mutlaka envanter numarası olmalıdır. Satın alma yolu ile müzeye gelen eserlerin üzerinde tek envanter numarası bulunur. Kazıdan gelen eserlerde 2 numara vardır. Bunun sebebi kazıda verilen numarası ve müzeye teslim edildikten sonra müzenin verdiği numaradır. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun son derece önemli olan bazı maddelerinden bahsederek videomuzu sonlandıralım. Kanunun 4. maddesi haber verme zorunluluğunu anlatır. Taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını bulanlar, malik oldukları veya kullandıkları arazinin içinde, kültür ve tabiat varlığı bulunduğunu bilenler veya yeni haberdar olan malik ve zilyetler, bunu en geç 3 gün içinde, en yakın müze müdürlüğüne, köyde muhtara ya da diğer yerlerde mülki idare amirlerine bildirmeye mecburdurlar. Araştırma, sondaj ve kazı iznine ilişkin 35. madde. Bu kanun hükümlerine tabi, taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını meydana çıkarmak üzere, araştırma, sondaj ve kazı yapma hakkı, sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı'na aittir. Bilmemiz gereken bir diğer konu da, kazı malzemesinin her türlü telif hakkının kazıyı yapan kişiye ve kazı başkanlığına ait olduğudur. Yeni konularla yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.